Dostlar selamlar. Bugün sizlerle Binance Futures serisinin ikinci kısmını çekiyoruz. Birinci kısımda Binance Futures nedir? Nasıl işlem açılır? Nasıl para aktarılır? Para transferleri nasıl yapılır? Onlardan bahsetmiştim. Stop loss'un öneminden bahsetmiştim. Şimdi sizlerle canlı canlı trade yapacağız ve ben yaklaşık bir haftadır burada işlem yapıyorum. Şu anda da işlemdeyim. Şu an short işlemindeyim arkadaşlar. 7488'den short girdim. 15 kaldıraç burada gördüğünüz gibi. Ve bu işlemde mesela şu an 93 dolar kârdayım. Yaklaşık bir haftadır işlem yapıyorum ve 1000 dolarla girdiğim bu deneme serüveninde bir taktik belirlemek için, sizlere daha iyi örnek olabilmek için, göstermek için girdiğim bu serüvende 1000 dolarla yaklaşık 2200 dolar falan yaptım bir haftada. Ben bu sayede şimdi gideceğim bilgisayar alacağım. Çünkü burada çok uzun süre takılmamız doğru değil. Hani kârımızı ettiğimizde o kârı çekmemiz daha doğru olur diye tavsiye ediyorum. Ayrıca şimdi Binance Futures nasıl kullanılır, nasıl işlem açılır, nasıl stop limit kullanılır ondan bahsedeyim. Önceki çektiğim videonun altına bu fonlama ile ilgili bir sorular sormuşsunuz. Şurada funding yazıyor. İngilizce fonlama, Türkçesi fonlama demek. 8 saatte bir bu longçulardan veya shortçulardan kesilen bir komisyon miktarı var. Bu onunla alakalı. Burada fonlama yazan yerde bir süre var 8 saat. Bu fonlama oranı pozitif ise al emri verenler sat emri verenlere ödeme yapıyor. Negatif ise sat emri verenler al emri verenlere ödeme yapıyor. Bu önemli bir detay. Yani sizden kesilen komisyon burada yazılan funding oranlarıyla alakalı. Onun dışında ben nasıl işlem açıyorum? Burada kesinlikle bir cross emirler var. Bir de izole emirler var. Bunları görürsünüz. Nerede? Cross burada. Cross ve isolated yazıyor. Bu cross dediğimiz şey arkadaşlar. Mesela hesabınızda 1000 dolar var ya. Siz 100 dolarla işleme girerseniz sizin likidasyon şeyiniz mesela şöyle diyeyim. Bir daha güzel anlatayım. 1000 dolarınız var. 100 dolarla işleme giriyorsunuz. Mesela sizin likit price'ınızı, likit demek de bu sizin iflas etme yani paranızın sıfırlanma fiyatını Cross'ta işlem açarsanız o kalan 900'ü de kullanır ve sizin iflas etme sayınız, fiyatınız durmadan daha da geriye doğru gider. Yani iflas etmeniz zor olur. Ama Isolated'da açarsanız 100 dolarla açtığınızda yüksek kaldıraç kullandığınızda direkt o sadece o 100 dolarınız varmış gibi kabul eder. Burada ise o 100 doları 1000 dolar gibi kabul edip daha geriden yani sizin iflas etme şansınızı cross daha azaltır ve ben kesinlikle cross öneriyorum ve kesinlikle yüksek kaldıraç önermiyorum. Yani ben mesela şu an 15x girdim ama ben neden 15x girdim? Yani bir haftadır güzel kar ettiğim için risk alma şansım daha çok. Ama ben burada 10x'ten fazlasını kesinlikle önermiyorum. Hadi 20x olsun, 15x olsun ama yani 20x'ten sonrası kesinlikle kumara kaçıyor. Yani kumar oynamayın. Hani gidin Kıbrıs'a gidin orada oynayın kumarı daha eğlenirsiniz emin olun. Çünkü eğlenceli bir şey değil. Çünkü ben bu filmi çok yaşadım, çok gördüm. Hani burada size yapmayın, etmeyin derken ben zamanında yaptım ve güzel zararlar da ettim. Hani burada dediğimi yapın. Yoksa gerçekten üzülürsünüz. Benden size tavsiye. Burada funding oranları var. Onun dışında şimdi pozisyon açmaktan bahsedeyim sizlere. Bu kesinlikle her zaman limit emiri kullanın arkadaşlar. Marketi kullanmayın. Bu sefer çok fazla komisyon ödersiniz. Ettiğiniz kar çok azalır. Şuradan kaldıraç oranlarını belirliyorsunuz. 125x'e kadar var. Ama 20x'ten fazla kesinlikle önermiyorum. Burada böyle basarak yapabiliyorsunuz. Veya şöyle artı eksi yaparak. Onun dışında burada stop limit var. Stop limitte mesela ben mesela short'tayım değil mi? Diyeceğim ki onu da göstereyim. Ne kadardan? 7488'de girdiysem ben buradan şu an zararla çıkmak istemiyorum. Diyeceğim ki
7480'e gelirse sat diyeceğim. 7400'de ben en azından stop loss olsun ve kar edeyim. Hani zararla çıkmayayım. Şunu da 81 yapalım. Burada da girdiğimiz Bitcoin şu an 15 kaldıraçta 1791 değil 1.79 Bitcoin'lik işlem açtım. Ben şu an short'ta olduğum için tam tersine tıklayacağım. Long'a tıklayacağım. Ve gördüğünüz gibi Open Orders kısmında bu demek ki 7480'in üstüne çıkarsa sat. Yani stop loss da bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun dışında burada transfer kısmı var. Transfer kısmında şu an benim boşta ne kadar dolarım var? Şimdi ben gördüğünüz gibi bir dakika 889 dolarla şu an bir short işlemindeyim ve boşta 82 dolarlık bir param var. Gördüğünüz gibi 82. Ben bu 82 doları yani boşta olan paramı transfer etmek istersem Futures Wallet şu an olduğumuz yer Futures. Spot demek de bizim normal Binance'deki hesabımız. Hani kaldıraçsız normal bir hesabımız. Bu işlemde BNB ve dolar kullanılabiliyor. Buradan böyle transfer edilebilir. Benim stratejime gelirsek ben 1000 dolarla başlıyorum güne. Yani ettiğim karı kesinlikle burada tutmuyorum. Gidiyorum BNB alıyorum veya Ethereum alıyorum. Çünkü burada paramızı çok tutmak gerçekten sakıncalı. Çünkü yani şeytan dürter hani ne bileyim ben çok tutmuyorum. Ben 1000 dolar üstünde gidiyorum kar realizasyonu diyorlar ya. Kar realizasyonu yapıyorum. Gidiyorum BNB alıyorum veya Ethereum alıyorum. Öyle yapıyorum. Ben geçen bu arada bu sayede çok büyük Bitcoin hareketlerinden çok büyük paralar da kazanabilirsiniz. Şöyle diyeyim size. Trade History'ye geldim. Bir günü açalım. Dün bildiğiniz gibi Bitcoin çok sert bir hareket yaptı. 7100'den yaklaşık 7800'e 4 dakikada gitti arkadaşlar. Ve ben de o sırada işlemdeydim. Yani şans mı diyelim artık ne diyelim bilemiyorum. Siz ne demek isterseniz onu diyebilirsiniz. Bakın dün 4 dakikada ettiğim karı gösteriyorum. Dün saat 5'i 18 geçe 23 Nisan 2020'de 361 dolardan Bitcoin almıştım. Gördüğünüz gibi. Ve 7.22'de 7768'den sattım. Ve ben bu sırada 10x mi 15x mi yanlış hatırlamıyorum bir şeydeydim. Long pozisyonundaydım. Short'ta olsaydım hani stop loss kullanacaktım. Ama ben long'taydım çünkü teknik analiz öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Teknik ve temeli birleştirerek daha da iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakın sadece dün 4 dakikada bu realized profit diyor. Yani gerçekleşen kar diyor. 345 ile 161'i toplayın. Yani dün sadece 4 dakikada 500 dolardan fazla karım var. Ondan önce Bitcoin burada zararlar var. Bu zararlar da birazdan size anlatacağım stratejim sayesinde az zararı kabul ediyorum. Duygusallık yapmıyorum. Bakın burada 86 dolar kazanmışım. Bu ilk girdiğim zamanlarda işi öğrenmek için yavaş yavaş giriyordum. Ya ben 3-4 yıldır piyasadayım. Hani çok kaldıraçlı işlemde de yaptım ama yine de biraz Bitcoin hareketlerini görmeniz gerekiyor. Ondan yavaş yavaş giriyordum. Ve gördüğünüz gibi biraz fiiller çok ödenebiliyor. Onun dışında buranın bir sıkıntısı yok. Mesela benim stratejim şöyle arkadaşlar. Ben mesela 453'ten girdim ya. 10x giriyorum genelde. 10-12x giriyorum maksimum. 455'te girdiğimde long'a girdiysem orada trendler önemli benim için. Şurada grafiklerden bakıyorum. Burada 4 saatliği alıyorum veya daha kısa sürede de bu sizin stratejinize göre değişir. Bakıyorum 20 dolar ben zarara mı girdim? Mesela 453'ten long'a girdiysem 433'e düşerse ben diyorum ki yani duygusallığa gerek yok. Bu pozisyonu az bir zararla kapat. Onu kapatıyorum ve sonra yeni böyle objektif bir şekilde biraz mola veriyorum, ara veriyorum. Çünkü direkt kapatıp hemen zararla işleme girersem bu sefer hırs yaparım. Ben bunu da yapmak istemiyorum. Biraz bekliyorum. Sonra yeni işlemlere giriyorum. Hani bir haftadır yapıyorum. Ve gerçekten en hayırlısı böyle. Çünkü stop loss kullanmazsanız yani bir süre sonra gerçekten çok zarar yazmaya başlıyor pozisyon. Ve duygusallıktan
Hani diyorsunuz ki ben bu kadar zarara nasıl bozarım? Bunu nasıl geri kazanırım falan. Böyle diye terste kaldığınız için durmadan zarar edersiniz ve kaybetmeye mahkum olursunuz. Yani başka hiçbir açıklaması yok. Kusura bakmayın. Onun dışında şurada hesap makinesi var. Burada mesela ne yaparsam ne kadar kar edebilirim gibi şeyler ayarlanabilir. Buraya mesela biz kaçtan girdim ben demin? 7489'dan buradan short girdim. Evet, kaç x girdim? 15x girdim. Ayarlıyorum. Bitcoin bence mesela 7200'e düşecek. Sallıyor. Veya 7000, bence 6000'e düşecek ya. 6000'e düşecek. Tamam. Ne kadarlık Bitcoin'lik işlemi açmıştım ben? Mesela 1.79 Bitcoin'lik diyelim. Buradan ne kadar kar oluyor mesela? Buradan %300'lük bir kar var. Şu kadarlık bir kar ediyor. Ve 893 dolarla ilk girdiğim için 15x'te bu kadar bir karım oluyor. Buradan likidasyon fiyatını da hesaplayabilirsiniz. Burada gibi. Hani buradan kendiniz bakarsınız. Şurada biraz buraları gezmek istiyorum. Bu Futures'ta Bitcoin var, Ethereum var, Bitcoin Cash var, Ripple var, EOS var. Yani burada gerçekten çok kaldıraç girmenizi önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Çünkü yani bir kere altcoin'ler zaten Bitcoin hareketlerine çok bağlı ve terste kalma şansınız çok yükseliyor. Yani terste kalırsanız da kaldıraçta, yüksek kaldıraçta kurtarmanız çok zor. Bir de paranızı %50 eritirseniz, mesela 1000 dolarınız 500'e düşerse bu demek oluyor ki siz 2x yapmak zorundasınız ki zararınızı çıkaralım. Hani bunu da bunu zor yapmamız zor olduğu için altcoin'leri çok önermiyorum Futures'ta. Bir de belli olmuyorlar. Hani çok Bitcoin'e bağlılar. Ben Bitcoin dışında çok işlem açmamaya çalışıyorum. Burada order history'ler var. Gördüğünüz gibi başka. Burada ettiğim karları dışarı çıkarıyordum. Onlar olabilir. Burada deposit kısmı var. Kesinlikle cross öneriyorum. Tekrardan söyleyeyim. Buradan ışık şeyleri değişiyor. Bu hesap makinesiyle işlemden önce hesaplayabilirsiniz. Pozisyonu birazdan kapatacağım. Çünkü açtığım short'un yerine gelmeye başladı. Karımız gitgide azalıyor. Bu video ilk başladığımda 100 dolar kar vardı. Şu an kalmış 50 dolar. 50 ile dolar 7'den çarpsak 57 dolar mesela. 50 dolarla 7'yi çarp 350 TL ediyor. Günümüz şartlarında çok da kötü bir para değil tabii ki. Onun dışında şöyle yapalım. Burada ettiğim karı göstereyim. 7 günde nasıl kar edilebilir? Ondan bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi ayın 17'sinde girdim ben. 17 Nisan'da girdim. Burada siz bakın hani geçen ettiğim kar da şurada. O düşüşte. Ondan önce de şeyde çok kar etmiştim. Bitcoin 7100'den 6700'e mi 800'e mi ne gelmişti. O short'u da bilmiştim. O short'u bildiğim için de güzel kar bırakmıştı. Ya tabii stop kullandığınızda bir stratejiniz olduğunda kesinlikle kar edebilirsiniz. Ama hani başkalarının laflarını dinleyerek kendi kararınız olmadan teknik analiz çok bilmiyorsanız kesinlikle bu işe hiç girmeyin yani. Daha öyle zaten normal piyasada kazanamazsınız. Böyle zaten kazanamazsınız. Burada gördüğünüz gibi yani 1000 dolarla girmiştim. Bir hafta oldu. Bir gün işleme bile girmedim herhalde. Bakın aynen ayın 22'si boş bile. Bir şurada 23 dolar günü zararla kapatmışım. Onda işte durmadan 5 kere stop oldum herhalde. Stop oluyorum, geri tersini açıyorum. Böyle bir şeyler yapıyorum artık. O anki teknik ve temel şartlara göre. Onun dışında ne gösterebilirim size? Burada ettiğim karlar var. 5 günü mesela kazançla kapatmışım. Bir günü o eksi 23 zararla kapatmışım. Burada güzel istatistikleri var Binance borsasının. Onun dışında sizlere başka ne gösterebilirim? Bu Futures Wallet'la Margin Spot Wallet hepsi farklı. Oradaki mesela benim spotumda 2000 dolar varsa yani o Futures etkilemiyor. Yani böyle bir sorular da gelmiş bana da. Ondan onu da şey yapmak istedim. İşlem açmak için en az 10 dolarınızın olması gerek. 10 dolar olmazsa hani açamıyorsunuz.
Bu platformlar hep birbirinden bağımsız. Her yerdeki paralar diğerini bağlamıyor. Onun dışında bak sizlere ne göstereyim başka. Şu an futures kısmına bir daha gelelim de. Gelelim işlemimiz ne durumdaymış. Bir de işlemi kapatayım. Ne kadar kar zarar ettim onu da göstereyim. Güzel bir video olduğunu umuyorum. Burada ROE dediği kısım kar zarar oranı. Burada liquid price var aynen. Bu liquid price yani şu an Bitcoin bir anda ben stop koyamazsam ve 7959'a gelirse maalesef benim bu param sıfırlanıyor. Ama Bitcoin %5 yani şöyle. Mesela arada ne kadar fark var? 500 dolar mı? Bakayım. 500 dolar fark var herhalde. Bu 500 dolar Bitcoin yükselirse ben short'ta olduğum için ve 15x çok fazla olduğu için ben iflas ediyorum ve param sıfırlanıyor. Şuradaki 891 dolar sıfırlanıyor. Şuradaki 53 dolara bir şey olmaz. Ama tam tersi olursa bu sefer de param 2'ye katlanır. Ondan dolayı işlem terse girdiğinde buradaki stop limiti kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu stoplamaktan kesinlikle çekinmeyin. Bakın mesela benim karım azalıyor. Benim şu an stoplayasım geldi. Şimdi pozisyon nasıl kapatılır onu da göstereyim sizlere. Çünkü pozisyon yani Bitcoin yükselmeye başladı. Ben zarara girmek istemiyorum karım varken. 7460 6'dan bozacağım ben. Burada limite tıklıyoruz. Kesinlikle markete tıklamayın. 66'ya geldiği an benim emrimi aldı. Bitti. Gördüğünüz gibi Trade History'ye geldim. Bu işlemde 41 dolarlık bir kar var. 2 dolarını fee kesmiş. Fee ücretleri biraz fazla ama güzel şekilde kar edip alsat yapılırsa para çıkıyor, rahat çıkıyor yani rahat olun. Bir de funding kısmını şey yapamadım. Aynen. Şu earn bonus dediğinde herhalde referans linkiyle şey var. Onu da size koyarım. Benim referansımda kaydolursanız %10 indirim bana da %10 geliyor. Size de %10 geliyor. Normal kaydolmazsanız indirimsiz direkt daha fazla ödersiniz. Onun dışında şurada rehber kısmı var. Ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi her şeyi açıklamışlar teker teker. Şurada bu fonlama oranı dediğim hani neye göre bu 8 saatte bir shortlar ödüyor. 8 saatte bir şeyler ödüyor. Burada onlar var. Burada ne kadar işte fonlama şeyi olduğu var. O fonlama oranı pozitif ise al emri verenler sat emri verenlere ödeme yapıyor. Negatif ise sat emri verenler al emri verenlere ödeme yapıyor. Burada bakın bazen pozitif bazen negatif. Bunlar ona göre değişiyor. Burada gördüğünüz gibi 8 saatte bir komisyon öderiz. Ondan dolayı pozisyonunuzu çok açık tutmamanız da gerek. Yani pozisyonu çok açık tutarsanız bu sefer durmadan 8 saatte bir ödemeye başlarsınız. Bu eksi olduğunda bir taraf bir tarafa ödüyor. Artı olduğunda bir taraf bir tarafa ödüyor. Yani bunu unutmayın. Bu önemli arkadaşlar. Ve futures kısmına geliyorum. Başka ne anlatabilirim sizlere düşünüyorum. Şu an aklıma gelince anlatacağım. Bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Biraz uzun bir video oldu ama etkili bir video olduğunu düşünüyorum. Teknik analiz ve temel analizi kesinlikle unutmayın. Sorularınız olursa videonun altına bekliyorum. Hepsini teker teker cevaplarım. Bunu sizler için çektim. Hani beni yanlış anlamayın. Kar etmiş gösteriyor şöyle böyle. Ben zaten bunu hem bilgisayar almak için hem de evde boş duruyordum. Hani sizlere bir şeyler öğretmek için istedim. Yani şu an içinde güzel gidiyor. 1000 dolar üstüne geldiğim an parayı çekiyorum. 1000 doların aşağısına gittiğimde de hani o parayı çıkarmak için uğraşıyorum. Ama kesinlikle duygusallık yapmıyorum. Duygusallığa yer yok yani bu işte. Hani çok zarar ettim ben bunu stoplayamam falan yok. Şurada stop limit özelliğini bize neden vermişler? Stop kullanalım diye. Yani biz de kullanalım o zaman. Burada turnuva özelliği var. Bak bunu görmüştüm. Burada biz baktım geldim girdim buraya. Tutunamayanlar diye bir Türk ismi var. Grup. Dedim bari bunlara katılayım dedim. Mesela
Bu gruba katıldığından beri şu an ikinciymişim mesela. 758 dolarlık bir kar almışım. Burada değişik ödüller dağıtılıyor. Bunu incelersiniz. Hani takım oluşturmak istiyorsanız oluştururuz da sıkıntı yok. Bakın mesela bugün -13'teyim. Yapacak bir şey yok. Her gün kar edemeyeceğiz. Evet. Burada dereceye girdiğinizde ödüller var. Evet. Burada introduction işte şeyle ilgili. Gelelim geri Futures'a. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın demin stopladım ya. Yani iyi ki stoplamışım. Onu stoplamasaydım sıkıntıydı. Ben demin 66'da sattım. 72, 73 oldu. Aldığım yere doğru gidiyor. Zamanında pozisyonu kapatmazsak bu sefer kar da edemiyoruz arkadaşlar. Kardan da oluruz. Ondan dolayı hani baktınız kar gidiyor. Hemen stop'u basın. Yani pozisyonu kapatın. Yapacak bir şey yok. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız likelayabilirsiniz. Vallahi gerçekten motive oluyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.